Kirpiler, sosisli sandviçlerinize sıkı tutunun, çünkü Sonic the Hedgehog geri döndü. Bu sefer, Sonic'in macerası daha da heyecan verici ve tehlikeli. Bu sefer, en sevdiğimiz mavi bulanıklığımız şimdiye kadarki en büyük zorluğuyla karşı karşıya. Sonic, hızını ve zekasını kullanarak yeni düşmanlarla yüzleşecek. Kahraman olmayı öğreniyor, büyümenin sancılarıyla uğraşıyor ve evet, dünyayı dev bir metal yumurtadan kurtarmaya çalışıyor. Bu süreçte Sonic'in içsel gücünü keşfetmesine tanık olacağız. Sonic'e sadık yardımcısı Tails, aletlere meraklı iki kuyruklu bir tilki ve biraz sinirli güçlü bir savaşçı olan Knuckles diye Kidna eşlik ediyor. Bu ikili, Sonic'in yanında yer alarak ona destek olacak. Bu üçlü kötü doktor, Robotnik'i ve yeni suç ortağı Shadow the Hedgehog'u durdurmak istiyorlarsa, birlikte çalışmayı öğrenmeli. Birlikte, zorlukların üstesinden gelmek için güçlerini birleştirecekler. Yüksek hızlı kovalamacalar, destansı savaşlar ve kahkaha attıracak şakalara hazır olun. Bolca maviye hazırlıklı olun. Sonic ve arkadaşlarının bu yeni macerası, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Biraz karakter gelişimi olmadan iyi bir devam filmi olmazdı, değil mi? Bu filmde, kahramanlarımız sadece kötü adamlarla savaşmakla kalmıyor, aynı zamanda içsel yolculuklara da çıkıyorlar. Sonic'in hala hıza ihtiyacı var, ama aynı zamanda gerçek bir kahraman olmanın ne demek olduğunu da öğreniyor. Hızın her zaman çözüm olmadığını, bazen durup düşünmenin de önemli olduğunu fark ediyor. Bazen, en cesur, en nazik ve olabileceğiniz en iyi arkadaş olmakla ilgilidir. Arkadaşlık ve dayanışmanın gücünü keşfediyorlar. Tails da büyüyor. Artık sadece Sonic'in küçük arkadaşı değil. Kendi başına bir kahraman olma yolunda ilerliyor. Zekasını ve icatlarını günü kurtarmak için kullanan değerli bir ekip üyesi. Onun katkıları olmadan ekip birçok zorlukla başa çıkamazdı. Peki ya Knuckles? Kirpilere dikenlerinden yargılamamak konusunda değerli bir ders alıyor. Gücün sadece fiziksel olmadığını, aynı zamanda kalpten geldiğini öğreniyor. Kötülerle savaşıyorlar, hata yapıyorlar ve birbirlerinden öğreniyorlar. Her hata, onları daha da güçlü ve bilge yapıyor. Sonunda, sadece bir ekip değil, bir aile oluyorlar. Birlikte her zorluğun üstesinden gelebileceklerini anlıyorlar. Dürüst olalım millet. Bu film tam bir eğlence patlaması. Jim Carrey'nin Dr. Robotnik rolü tam bir komedi harikası. Onun enerjisi ve mizah anlayışı karaktere hayat veriyor. Bu filmde geri döndü ve her zamanki gibi abartılı ve komik. Carrey, Robotnik karakterini daha da çılgın bir hale getiriyor. Bu sefer elinde dev bir metal yumurta, intikam susuzluğu ve gerçekten etkileyici bir bıyık var. Bu detaylar karakteri daha da unutulmaz kılıyor. Carrey her sahnede oyununu ortaya koyuyor, sahneleri keyifle çiğniyor. Onun performansı izleyiciyi ekrana kilitliyor. Performansı o kadar enerjik, o kadar canlı ki, dünyayı yok etmeye çalışırken bile gülmeden edemiyorsunuz. Onun bu enerjisi, filmi izlemeyi daha da keyifli hale getiriyor. Sonic'in enerjisine mükemmel bir folyo ve aralarındaki etkileşimler, filmdeki en komik anlardan bazıları. Bu dinamik, filmi izlerken kahkahalarla dolu anlar yaşatıyor. Her iyi kahramanın iyi bir kötü adama ihtiyacı vardır ve Shadow the Hedgehog değerli bir rakip. Karanlık, düşünceli ve dünyaya karşı ciddi bir kini var. Ayrıca, Sonic'in hızına ayak uydurabiliyor. Bu da gerçekten destansı savaşlara yol açıyor. Ancak Shadow, tek boyutlu bir kötü adam değil. Öfkesini açıklayan ve eylemlerini motive eden trajik bir geçmişi var. Bu duygusal derinlik, onu daha ilgi çekici bir kötü adam yapıyor. Yöntemlerine katılmasak bile anlayabileceğimiz biri. Yoğun hesaplaşmalara hazır olun. Tamam, kabul ediyorum. Sonic 3'ün ilk perdesi biraz pürüzlü. Hızlanmak biraz zaman alıyor ve bazı şakalar sönük kalıyor. Tempo biraz dengesiz ve hikayenin kendine gelmesi biraz zaman alıyor. Bu bir fiyasko değil, ancak ilk perdeyi filmin geri kalanına kıyasla biraz daha zayıf hissettiriyor. Neyse ki ana olay örgüsü hız kazandıktan sonra işler önemli ölçüde düzeliyor. İlk perde geçtikten sonra, Sonic 3 gerçekten de hızlanıyor. Mizah daha keskin, aksiyon daha heyecan verici
ve hikayenin duygusal özü gerçekten parlamaya başlıyor. Ayrıca bir dans savaşı var. İkinci perde, filmin mizah, aksiyon ve duygu arasında dengesini bulduğu yer. Karakterlerin büyüdüğünü ve değiştiğini görüyoruz ve yol boyunca gülüyoruz. Çılgın bir yolculuk ama buna değer. Sonic 3 hakkında beni şaşırtan şeylerden biri, Shadow'a ne kadar derinlik verdikleriydi. O, sırf eğlencesine dünyayı yok etmek isteyen kötü bir kirpi değil. Öfkesini açıklayan ve eylemlerini motive eden trajik bir geçmişi var. Çok fazla şey anlatmadan, Shadow'un çok şey yaşadığını söyleyelim. Keder ve öfke tarafından yönlendiriliyor ve şüpheli seçimler yaparken bile ona üzülmemek elde değil. Görsel olarak, Sonic 3 gerçek bir ziyafet. Akıcı hareketler ve etkileyici karakterlerle animasyon birinci sınıf. Sonic ve Shadow'un ekranda baş döndürücü hızlarda dolaştığı aksiyon sahneleri özellikle etkileyici. Yemyeşil ormanlardan fütüristik şehirlere kadar her ortam göz alıcı ayrıntılarla işlenmiş. Bu, büyük ekranda izlenmesi gereken bir film. Genel olarak Sonic the Hedgehog 3, serinin hayranlarını kesinlikle memnun edecek çılgın bir yolculuk. Bir Sonic filminde isteyebileceğiniz her şeye sahip. Yüksek hızlı aksiyon, çılgın mizah ve şaşırtıcı miktarda duygu. Elbette mükemmel değil. İlk perde biraz pürüzlü ve bazı şakalar sönük kalıyor. Ama bu film iyi olduğunda gerçekten iyi. Eğer bir Sonic the Hedgehog hayranıysanız bu filmi izlemelisiniz. Yüzünüzde bir gülümsemeyle ayrılacağınız eğlenceli, aksiyon dolu bir macera.